Herkese merhaba. Bugün yeni bir balyaj çalışmasıyla tekrar birlikteyiz. Bu çalışmamızda çikolata sarı balyaj rengi çalışacağız. İlk önce saç rengimizi seçiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden biri var olan zemin ve zemine yakışacak tonları bulmak. Daha sonrasında bu beğenmiş olduğumuz renkleri saça ne oranda, hangi dağılımla işleyeceğimize karar vermek. Örneğin bazı saçların önleri kalın tutamlara sahipken bazıları daha homojen ve daha Baby-Latte tekniğiyle yapılmakta. Biz de bu örneklerle yola çıkarak var olan zeminin üzerine doğal ışıltılara sahip hafif belirginlikte çikolata balyaj sarısı çalışacağız arkadaşlar. Zeminimiz daha önce çikolata rengine boyanmış ve yaklaşık birkaç aydır hiçbir şekilde işlem yapılmamış. Dolayısıyla şu an zemine hakim olduğumuz için neler yapacağımıza karar veriyoruz. Önce açıcımızı hazırlıyoruz. Daha sonra paketleme yapacağız. Paketlemeden sonra da geçiş ve toner işlemlerimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Açıcımızı hazırlıyoruz şimdi. 1'e 2 oranında çalışıyoruz. Açıcımız hazırlandı. Şimdi diğer aşamalara geçeceğiz. Ayrımlar. Ayrımlar çok önemli. Saçı ortadan ikiye böldük. Kulak hizasından yanlara ayırıyoruz. Daha sonra arkada kalmış olan tutamı bir bütün olarak ortadan ikiye bölüyoruz. Kulak hizasından diğer kulağa kadar geniş bir çizgiyle saçı böldük. Belirgin bir biçimde ayrımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ayrımlar kolay çalışmamızı sağlıyor. Orta kısımdan enseye doğru çapraz tutamlarla face kontürümüzü ayırıyoruz. Face kontür kulağın arka tarafından enseye kadar gelecek tutamlarla birlikte ifade ediliyor arkadaşlar. Yani şu an ayırmış olduğumuz tutam saçın önüne yapmış olduğumuz tutamları besleyen tutamlar. Evet, ilk tutamla başlıyoruz. Kalın bir tutamımız var ve buna hafif diplerden krepe yaparak başlıyoruz. Belirgin bir tutam olmasını istiyoruz. Dolayısıyla saçı çok fazla azaltmadan, zigzag ya da dikiş atmadan var olan tutamı diplerden hafif bir krepeyle yumuşatıp paketlemeye başlıyoruz. Evet, burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Bu tutama önce açıcımızı sürüyoruz. Daha sonra hafifçe tarıyoruz. Bundaki amacımız saçın içlerine iyi yemesi için. Yani bu şekilde yaparak tutamın daha konforlu bir şekilde açılmasını sağlıyoruz. Açıcının saçın her yerine nüfuz etmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da paketimizi uzun bir şekilde katlıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Uzun tutamlar, yani uzun yapılmış olan paketlerde şöyle bir şey oluyor. Saçın dip ve orta kısımları daha güzel açılıyor, uç kısımları daha az açılıyor arkadaşlar. Bunun sebebi de kafamızdaki cilt ısısı. Deriye yakın olan bölgeler ısıdan dolayı daha fazla açılıyor. Deriye uzak olan bölgeler ise ısıdan uzaklaştığı için daha yavaş açılıyor. Ben bunu ilk yapmış olduğum tutamlarda genelde yapıyorum. Bunu yapış amacım da şudur. Saçın uçları çabuk açılırsa saçta yıpranma daha fazla olabilir. Dolayısıyla aslında hem biraz test etmiş oluyorum tutamı, çünkü saçın altında daha önce renklendirme işlemi yapılmış gibi görünüyor şu an. Uçları biraz daha açık olduğu için daha hızlı açılacak. Eğer saçta mesela hiç boya olmamış olsaydı daha kısa, daha küçük paketler yaparak işlemime devam edebilirdim. Burada ilk paketlemelerimi
uzun bir biçimde yapıyorum. Bunu arkadaşlar kendiniz de deneyimleyerek keşfedebilirsiniz. Küçük paketler deriye yakın olduğu için daha çabuk açılacak. Uzun katlanmış paketler dip ve orta kısmı açılacak, uç kısımları açılmayacaktır. Dolayısıyla rengi birbirine yaklaştırmış olacaksınız. İlerleyen süreçlerde küçük paketler dağıtacağım. Bazı yerlerin daha hızlı açılmasını istediğim için küçük paketler şeklinde yapacağım. Evet, 3. paketimizi de yapıyoruz. Diplerini hafif krepe yapıp saçı düz paketliyoruz. Zaten dikkat ederseniz saçın uç kısımları biraz daha açık arkadaşlar. Dolayısıyla bu dip ısısı dipteki koyu yeri daha hızlı açacak. Uçları yavaş açtığımız için doğal bir biçimde denge sağlamış oluyoruz şu an. Tabii her paketin sonucu farklı olabiliyor. Boyanmış olan saç renkleri, saçta çökme ya da fazla renk alma, renk kilitlenmesi dediğimiz bazı şeyler doğurabiliyor. Bunu da paketin aslında 25. dakikasında nasıl ilerleyeceğimize bakarak karar verebiliyoruz. Evet, face kontürü attıktan sonra arada doğal saç bırakıyoruz ve kalın zigzaklar alıyoruz. İki paket arasındaki tutama kalın zigzag attık ve krepemizi saçın ortasından başladık arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 santim geriden krepeler atarak tutamı biraz incelttik orta kısmından. Ama uçlarında hala yoğun görünmesi için kalın bir yapı var. Sadece krepeyi saçın orta ve dibine doğru yapmış olduk. Paketlerimizi, açıcımızı iyice yediriyoruz. Bu tutamımızı da yine kalın ve uzun bir şekilde tasarladık. Çapraz bir tutam alıyoruz. İki tane kalın blok şeklinde dikiş attık. İplerden hafifçe krepemizi yaptık. Folyomuzun altına açıcımızı sürdük. Daha iyi yemesini sağlamak için. Paketler çok kalın olduğu için, saç tutamları çok kalın olduğu için paketin altına açıcı sürmek işimizi kolaylaştırıyor. Açıcının saça daha iyi nüfuz etmesini sağlıyor. Aynı şekilde saçın tam paraleline denk gelecek şekilde bir tutam daha aldık. Yine aynı şekilde yaptık. Kalın iki dikiş tutamı aldık. Ve bunu da paketliyoruz. İki paketin ortasına denk gelecek bir şekilde kalın bir tutam aldık. Saçın içinde önceden yapılmış riskli tutamlar vardı. Onları saçın içinden çıkarttım arkadaşlar. Ve bu tutamı olabildiğince incelttim. Şimdi burada tutamlarımı biraz daha ince yapıyorum. Bunun sebebi daha doğal ışıltılar elde etmek arkadaşlar. O şekilde devam ediyoruz. Çapraz tutamlar ve ortasından birleştiriyoruz. Tepeye kadar devam ettik. Şimdi saçın yan kısmına geçtik arkadaşlar. Burada yaptığım şey şu. İlk tutamı düz bir şekilde ayırdım. Hani saçın ensesinde ayırmış olduğum face kontürler vardı ya. Onun aynısını saçın yanlarına, şakaklarına kahkülün birleşiminden kulağa çapraz gelecek şekilde düz bir tutam aldım ve hafif bir krepe yaptım. Sonra arkasına bir çapraz daha tutam aldım. Şimdi burada bu tutama zigzag yapıyorum. Birincisinde zigzag yok. Hafif bir krepe, blok şeklinde bir zar tutam var. İkinci paketimde ise zigzag var. Ve bu zigzagın dibinde hafif bir krepe var arkadaşlar. Bunu da paketledik. Bakın bu tutamı daha küçük paketliyorum. Dikey paketlemiyorum, yani uzun paketlemiyorum. Sebebi
daha kolay açılması için. Şimdi yukarıdan bir tutam alıyoruz. Evet, şimdi burası önemli arkadaşlar. Saçın üst tarafına atıyorum paketi ilk önce. Dikiş şeklinde 2 tutam olacak şekilde kalın tutam alıyorum. Birleştirdim. Yandan çapraz çalıştık ya hani. Onun tam bitim noktasından yukarıda tepedeki paketle öndeki ilk 2 paketin birleşiminden bir tutam aldım. Hemen onun alt tarafına da bir tane atıyorum. Burada görünmüyor şu an arkadaşlar. Kulağın tam üst tarafına denk geliyor normalde. Tam kulağın üst kısımlarında birer tane daha paket var. Çekimden dolayı orayı gösteremedim. Aklınızda olsun. 2 çapraz tutam, tepede birleştirme tutamı ve bir tane de kulağın tam arkasına denk gelecek şekilde küçük bir piramit birleştirme tutamı gibi düşünebilirsiniz. Saçın orta kısmı da boş kalıyor. İkinci tutamımızı alıyoruz şimdi. Evet, zikzağımızı attık. Onu da paketliyoruz. Evet, burada biraz tarıyorum tutamı daha iyi yemesini sağlamak için. Yedirdikten sonra paketimizi kapatıyoruz. Evet, burası önemli. Üst birleştirme tutamımızı attık. Evet arkadaşlar, şimdi burası çok önemli. Bunu yaptık. Hemen alt tarafta 2 tutamın arka ile birleşen yerinde, kulağın tam üst tarafına gelecek yerde bir tutam daha var. Çekimde onu almamışız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oraya birer paket daha atıyorum. Yani toplamda yan taraflarda 4 paket oluyor. 3 değil arkadaşlar. Evet, saçın ön kısmını ayırdım. İlk tutamlarımı yine ince bir şekilde alıyorum. Zar şeklinde ve yüzü giyecek şekilde arkadaşlar alnı çepeçevre saracak kadar paket atıyorum. İp ince, düz, krepe hiçbir şey yok arkadaşlar. Olabildiğince dipten düz bir şekilde paketliyorum. Bakın zaten burada çok net anlaşılıyor paket. Düz zar tutam atıyoruz. İlk başlangıç yerine. Tam alnın üst kısmı, saçın ilk başlangıç çizgisine düz zar tutam atıyoruz. Hafif çapraz olacak şekilde yüzü giyiyor arkadaşlar, bakın. Burada çok net bir şekilde görebileceksiniz. Böyle yüzü çepeçevre sarıyor. Aydınlatma tutamı gibi düşünebilirsiniz bunu. Hiç krepe vesaire bir şey yok. Düz bir şekilde ince tutamımızı aldık. Bunlar kahkülün alt kısmına denk geliyor. Dolayısıyla face kontürün derinliğini aslında bu tutamlar sağlıyor. Hani biraz önce ilk kulağın üzerine çapraz bir tutam aldık ya, başlangıç tutamı. Onlar da aynı şekilde tasarlandı. Net, düz bir şekilde. Sonra onların hemen arkasına çapraz gelecek şekilde zigzaglar atıyoruz. Arkadaşlar çok aslında güzel bir renklendirme tekniği bu. Sarının dağılımını çok güzel ayarlayabiliyorsunuz. Ve hani öyle çok karmaşık da değil. Basit. İlk tutamları net, ikinci tutamları zigzag olacak şekilde tasarlanıyor. İkinci paketlerimizi de yaptık. Şimdi diğer tarafa aynısını yapacağız. Bunlar perde kahkülün içine denk gelecek olan ışıltılar arkadaşlar. Zigzag şeklinde alıp grepeliyoruz. Saçın altında doğal tutamlar da bırakıyoruz. Natürel bir görünüm elde etmeye çalışıyoruz. Üstleri natürel tasarlarken ilk başlangıç yerlerini biraz daha çarpıcı hale getirmek için
düz zar tutamlarla fes kontürü çarpıcı hale getiriyoruz. Evet. 2'şer tane sağa ve sola denk gelecek fes kontür tutamımız vardı. Bakın burada farklı bir şey yapıyorum. İki tutamın ortasında bir piramit var. O piramidin tam en üst kısmına denk gelecek yerde kalın kalın zigzag aldım. Görüyor musunuz? Bu zigzağı krepeliyorum. Tutamı olabildiğince doğallaştırıyorum. Neredeyse uç kısmından başlatıyorum krepeyi. Bunun sebebi tutamın natürel düşmesi için arkadaşlar. Bu paket için bir ayrıntı var. İlk iki tutamın bitiminden hiza alarak zigzağımı atıyorum. Sonra bu paketi kaldırıyorum. Zigzagların bitiminden tutamları geriye alıyorum. Bu da kontrast tutamı yaratmak için arkadaşlar. Daha sonra kalan küçük üçgene bir zigzag daha yapıyorum. Çok natürel düşüyor arkadaşlar bu teknik. Saçın üst tarafında doğal bir biçimde ışıltı yapmış olduk. Almış olduğumuz tutamı da krepeyle iyice natürelleştiriyoruz. Bunu yapış amacımız koyu saçlardaki o koyu görünümü, sert görünüm yumuşatmak için. Tepe kısımlarına yumuşak, ön ve ense kısımlarına daha çarpıcı paketler attık. Yani iki ayrı tekniği kombine ettik. Zigzag ve düz çizgiler. Diplerinde hafif krepe var. En ön kısmının ilk paketlerinde krepe bile yok. Evet, ilk yapmış olduğum paketi açtık. Bakın arkadaşlar dipten uca yakın bir biçimde açıldı. Küçük paket atmış olsaydık uç kısımları diplerden biraz daha fazla açılabilirdi. Dolayısıyla test amaçlı yaptık. Arka tarafın uçları açıktı. O yüzden uzun paketler yaptık. Bakın burada da küçük paketler yaptık. Çünkü dipler daha koyuydu ön taraflarda. Evet, güzel açıldı. Şimdi saçımızı yıkıyoruz ve diğer işlemlerimize geçeceğiz. Her bir paket için yaklaşık 60 dakika bekleme süremiz var arkadaşlar. Evet, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Paket işlemimiz bitti. Evet, görmüş olduğunuz gibi fast slide'lar görünüyor. Şimdi yapmış olduğumuz işlem geçiş işlemi arkadaşlar. Doğal geçiş. Ne yapıyoruz burada? Doğal ana renk ve sarıları birbirine bağlıyoruz. Bu çok önemli bir detaydır arkadaşlar. Eğer bunu yapmazsak paket izleri ve işçiliğimiz güzel görünmez. Estetik, homojen bir görünüm elde edemeyiz. Bunu mutlaka yapmak gerekir. Ben burada saç modelimizin ana rengini baz alarak hazırladım geçişimizi. Doğal. 5-0. Bunu amonyaksız bir boyayla tercih edebilirsiniz. Hemen şöyle yapıyoruz. Boyayı ciltten başlayıp sarı nerede başlıyorsa orada bitiriyoruz. Yani paket 3 santim gerideyse o 3 santim geriye kadar mutlaka boyayı sürüyoruz arkadaşlar. Bunda şöyle düşünmeyin. Dibim çıkınca başka bir renk olur mu vesaire gibi bir düşünceye girmenize gerek yok. Çünkü seçmiş olduğumuz renk ana renkle çok uyumlu. Ve amonyaksız bir boya tercih ettiğimiz için de akma vesaire bir durum gerçekleşmiyor. Çünkü zaten ıslak saça sürüyoruz. Düşük volümle sürüyoruz. Buradaki amacımız aslında bir duman efekti yaratmak. Bir blend etmek. Yani koyu renkle sarıyı birbirine bağlamak olarak düşünün arkadaşlar. Evet, şimdi farklı bir açıdan gösteriyorum. Tepe kısmından gösteriyorum geçiş işlemimizi. Bakın en öndeki tutam daha dipten başladığı için daha az sürüyorum. Geriye doğru gelen yerlerde daha geniş sürüyorum. Neden? Çünkü paketler daha geriden başlıyor ve daha fazla krepe var. Evet. Şimdi yanlara sürmeye devam ediyorum. Tutamlarımı geriye doğru alıyorum. Sarı nerede başlıyorsa ben de orada duruyorum. Sarı yoksa sürmeye devam ediyorum.
Evet, bakın demin bahsetmiş olduğum o kulak üstündeki balyaj paketi de burada görünüyor. Videoda görünmüyordu arkadaşlar. Hemen alt tarafta. Hemen kulağın üzerine küçük bir paket alıyorsunuz, dibine krepe atıyorsunuz. Evet, geçişlerimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Dikkat etmemiz gereken en önemli şey sarıya taşmamak. Sarı nerede başlıyorsa ilk önce orada durmak gerekiyor. Belli bir süre bekleyip daha sonra 1 santim taşıracağız. Ondan sonra birkaç dakika daha bekleyeceğiz. Sonra tarakla iyice yedireceğiz arkadaşlar. Bunlar çok önemli detaylar. Bu geçiş işlemini zaten anladığınızda bütün balyajlarınızın kalitesi daha da artacak. Evet. Diplere sürüyoruz. Bakın burada da başka bir açı var. Bakın o bahsettiğim tutam burada da görünüyor. Kulağın hemen üzerinde. Paketlemede görünmüyor arkadaşlar. Lütfen onu unutmayın. Evet. Dipte yerimiz belli zaten. Sarının başlangıcına kadar hazırlamış olduğumuz geçiş rengini sürüyoruz. Ben bu şekilde çalışmayı seviyorum. Tutamları geriye alarak. Çünkü daha kolay geliyor bana. Yatay sürdüğümde sarılara taşma ihtimali daha yüksek oluyor. Bu da sarıda lekelenmeye sebep oluyor. Çok hoşuma giden bir durum değil. Çünkü sarı bozulunca onu tekrar düzeltmeniz mümkün olamayabiliyor arkadaşlar. Kontrollü bir biçimde yapmak gerekiyor. Ben burada videoyu biraz hızlandırdım tabii. Yani bu kadar hızlı sürülmez normalde. Daha kontrollü sürmeniz gerekiyor. Bu işlem yaklaşık 20 dakika falan sürüyor arkadaşlar. Çok ihtiyaç olduğu durumlarda ilk bu şekilde dipleri sürüp 10 dakika beklersiniz. Bekledikten sonra hemen 1 santim taşırırsınız sarıya. Bir 5 dakika bekleyip sonra tarakla tararsınız. 5 dakika sonra da yıkarsınız. Bu bizim için yeterli oluyor. Sarılar zaten koyu renkle bir bağlantı halinde güzel bir sonuca ulaşmış oluyor. Evet. Bu birinci geçişimizdi. Süremizi kuruyoruz. Bu aşamada bir 10 dakika bekliyoruz. Daha sonra şu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. İkinci geçiş. Dipteki rengi birazcık bulaştırıyoruz. Hafifçe. İnce ince tutamlar halinde tarıyoruz. Fırçanın ucuyla biraz düzeltiyoruz. Yayıyoruz. Yani ekstradan boya sürülmüyor bu arada. Dipte var olan boyayı yaymak yeterli. Ben geçiş işlemine genelde hep saçın arka kısmından başlıyorum. Evet. Bu şekilde dipteki boyayı, dinlenmiş olan boyayı taşırarak diplerde koyudan açığa doğru bir denge sağlamış oluyorsunuz. Bu da hem estetik hem de modern bir görünüm elde etmemizi sağlıyor. Bazı arkadaşlar korkuyor. Bu kadar koyu rengi sürerken saçta nasıl kötü sonuçlar çıkmıyor diye merak ediyorlar. Arkadaşlar düşük volüm ve ıslak olması bize kolaylık sağlıyor. Bir de zaten öyle sürüp saatlerce beklemiyorsunuz. 5 dakika 10 dakika bekliyorsunuz. İhtiyaç halinde bu süreleri kendinize göre değiştirebilirsiniz. Amonyaksız boyalarda bu işler biraz daha kolay oluyor. Saçın zeminini bozmadan yapmış oluyorsunuz. Ben genelde saçın diplerine geçiş yaparken ya doğal ana renk ya da hem doğal ana renk ve küllü ile karıştırıp yapıyorum arkadaşlar. Mesela bu tarz kahve çalışmalarımda, çikolata
ışıltılar yapacağım zaman 5-0 tercih ediyorum bu zeminlerde. Çünkü açık yaparsam bu sefer saçın dibindeki boyasız olan yeri bozmuş olabilir. Bozarsa dipleri açık ve turuncu görünecek. Dolayısıyla görünümü biraz bozmuş olacak. Derinlikten uzaklaşacağız. Burada derinlik verirken aynı zamanda da bir duman efekti veriyoruz saça. En öndeki tutamlarımı da geriye aldım. Evet, bu aşamada taramaktan korkmayın arkadaşlar. Evet, saçımızı duruladık. Şimdi toneri hazırlıyoruz. Toner rengimizi seçiyoruz. 960. Çok güzel renk. En sevdiğim renklerden biri. Ben absolütle tonlandırmayı seviyorum arkadaşlar. Sizler de amonyaksız bir boya da tercih edebilirsiniz. Benim bu rengi seçmemdeki amaç bunun içerisindeki renkler daha yoğun. O yüzden tercih ediyorum. Yani 9 bazında çikolatayı daha net verebiliyor bu renkler, bu boya markası. Normalde bu boya beyaz kapatma üzerine tasarlanmış bir saç boyası arkadaşlar. Çünkü %30 daha fazla pigment içeriyor. Ben bunu toner yaparken kullanıyorum. Daha koyu renklerini de kullanıyorum. 760, 560, 660. Bugün 960 rengini kullanıyoruz. 10 volüm 1'e 2 arkadaşlar. Bunu yine yıkama yerinde saça ıslakken süreceğiz. Ben genelde Schwarzkopf'un saç boyalarını tercih ediyorum. İhtiyacım olan her şeyi orada çok rahatlıkla bulabiliyorum. Ve yeni renklerde ürettikleri için hoşuma gidiyor doğrusu. Evet, saçın arka kısmından başlıyoruz. Geçişleri de bozmayacak şekilde sürmek gerekiyor arkadaşlar. Geçişleri taşırdığımız yerden boyamızı sürüyoruz ve tarıyoruz. Saça toner yaparken ben taramayı seviyorum. Daha fazla güven veriyor. Saça boyanın daha iyi nüfuz ettiğini düşünüyorum. Kimisi hiç tarak kullanmadan da yapmayı seviyor. Bu herkesin kendi ustalığı arkadaşlar. Evet, bu şekilde saçın arka kısmından başlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz toneri saça sürüyoruz. Burada biraz hızlandıracağım. Bu şekilde bütün saça temas etmesini sağlıyoruz rengin. Rengimiz sarı çikolata. Teknik olarak brünet balyaj olarak geçiyor arkadaşlar. Brünet balyaj koyu renk saçlara yapılan bir balyajlama tekniğidir. Var olan saçın 3-4 ton daha açı. Işıltı gibi görünüyor. Çok da güzel bir işlemdir. Evet, rengimiz bitti. Zaten şu an ışıltıları görebiliyorsunuz. Doğallaştı. Saça fön çektik. Şimdi maşalıyoruz. Renkler ortaya çıkmaya başladı. Saçın yanlarına yapmış olduğumuz fastlight'lar da görünüyor. Zeminle çok uyumlu bir renk seçtik arkadaşlar. Çikolata sarı. Açık çikolata sarı. Evet, bu da başka bir açı. Bakın paketler, bazı yerler belirgin, uçlara doğru homojen bir biçimde geçiyor. Saçın önündeki fastlight'ı da böylelikle görebiliyorsunuz. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Koyu saçlara balyaj yaparken ilham alabileceğiniz bir çalışma. Ön ve yanlarda daha belirgin, üstlerde daha doğal ışıltılara sahip
çikolata balyaj rengi. Evet, burada da tutamlar çok net bir biçimde görünüyor. Evet arkadaşlar, yeni bir çalışmayla tekrar görüşmek üzere. Herkese başarılar dilerim.